Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu perşembe günü yeni bir Player of the Week gelecek arkadaşlar. Bir haftalık aradan sonra Konami tekrardan lig maçlarına bakaraktan haftanın oyuncularını getirecek. Geçen hafta Japonya'daki resmi tatillerden dolayı Konami çalışanları da tatile ayrılmıştı. Ve lig maçlarına bakaraktan değil de eskiden getirdikleri oyunculardan bir paketi getirmişti. Şimdi önümüzdeki perşembe günü tekrardan lig maçlarına bakacaklar. Bu hafta kimler ön plana çıktı? Bir onlara bakalım istiyorum. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. İspanya Ligi'nde maçlar biraz erken oynandı. Konami Player of the Week oyuncu seçerken öncelikle Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine bakıyor. Tabi zaman zaman farklı tercihleri de olabilmekte ama şimdi İspanya Ligi maçlarına baktığımızda Cuma, Cumartesi, Pazar günü bir tane bile maçları olmadı. Erken oynadılar. Bundan dolayı İspanya Ligi'nden oyuncu seçmeye de bilirler ama Konami'nin sağ solu belli olmaz. Belki oyuncu tercih etmek de isteyebilir. Şimdi ederse bakıyoruz, burada Sevilla'nın 3-2'lik galibiyeti var. Atletico Madrid'in 5-1'lik galibiyeti. Real Madrid yenildi 2-0. Real Sociedad'dan oyuncu seçebilir. Ama tekrardan altını çizmem gerekirse Konami normalde hafta içine bakmıyor. Sadece Cuma'ya bakmakta. Belki İspanya Ligi'ne özel bir tercih yapıp buradan da oyuncu seçebilir. Ya da bu hafta Player of the Week'te hiç İspanya Ligi'nden oyuncu görmeye de biliriz. Peki diğer liglere baktığımızda Cuma, Cumartesi, Pazar günü oynanan maçlarda Chelsea takımı sonunda galip geldi. Lampard'ı getirdiler takımın başına. Lampard'la ilk galibiyetleri olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ya beraber ya da hep yenilgi alıyorlardı. Bu maçtan birkaç tane isim var. Şimdi Gallagher, Badiashile, Felix golleri atan isimler. Badiashile bir stoper futbolcusu, gol attı. Hem de pozisyonu stoper olduğu için gelme ihtimali yüksek isimlerden. Manchester City 2-1'lik galibiyet aldı. Bu maçta İlkay Gündoğan göbek futbolcusu 2 gol attı. Bir de penaltı kaçırdı. O penaltıyı kaçırmasından sonra da Pep Guardiola çok sinirlendi. Tepkiler falan da göstermişti sağ kenarından. Hatta İlkay Gündoğan'ı da oyundan çıkardı. Yüzüne falan da bakmamıştı galiba. Olabilir, insanlık hali. Penaltı da kaçabilir aslında. Penaltıyı 2-0'dayken kaçırdı. Sonra da tabii City gol yedi. 2-1 oldu. Tabii maç 2-2'ye falan gitseydi İlkay Gündoğan daha da ağır eleştirilebilirdi Pep Guardiola tarafından ama kötü de vurmamıştı aslında. Hatta gol de olabilirdi. Kalecinin son anda müdahalesiyle tekrardan döndü top. İlkay bu hafta gelebilecek en önemli adaylardan birisi. Wolverhampton takımının 1-0'lık galibiyeti var. Savunma futbolcusu Totti 1 gol attı. Normalde stoper kartı var ama bu hafta sol bekte oynamış. Fakat sol bek deyince bu hafta haftanın golünü, İtalya Ligi'nde ayın golü, yılın golü belki olmayabilir ama öyle bir gol attı ki Hernandez kendi ceza sahasının önünden topu aldı. Messivari topu sürdü. Rakip ceza sahasının önüne kadar hacı gibi de vurdu. Öyle böyle bir gol atmadı. Biz sol bek futbolcusundan beklemeyeceğimiz kalitede bir gol. Ama Hernandez'in hücum tarafı iyi bir futbolcu. Çalımı falan da olan bir isim. Yani öyle bir gol attı ki şu gol için Konami'nin normalde bu adamı getirmesi lazım. Şu golü attığı haftada pas geçmemeli. İtalya Ligi'nde zor bir maç vardı. Roma kendi evinde Inter'e 2-0 kaybetti. Şimdi bu maçta kaleci, Inter'in kalecisi Onana gol yemedi. Ama kurtarış sayısı çok az. Kurtarış sayısına bakarsa getirmez. Di Marco'nun golü var, Lukaku'nun golü var. Inter Konami'nin anlaşmalı olduğu kulüplerden birisi. Roma da aynı şekilde. Belki bu maçtan bir oyuncu getirmek isteyebilirler. Ama kaleci olarak baktığımızda mesela Cremonese, umarım doğru telaffuz etmişizdir ismini ama Spezia'ya karşı 2-0'lık galibiyet almış. Kalecisinin 8 tane kurtarışı var. Tabi bu kaleci mi Onana mı derseniz Onana derim, en azından yüksek seviyeli. Ama şimdi 8 kurtarış yapan kalecinin hakkını da yememek lazım. Ben listeye aldım kendisini. Juventus'un 2-0'lık galibiyeti var. Atalanta deplasmanından 3 puan çıkardılar ve bu maçta Juventus takımında çok genç bir futbolcu kendi kariyeri anlamında ilk golünü attı. Bundan dolayı ben listeye aldım arkadaşlar. Tabi şimdi sol kanat sol açık futbolcu içerisinde başka adaylar da vardır ama bu futbolcumuz daha 19 yaşında ve ilk golünü atıyor. Belki Konami bir jest anlamında seçer mi kendisini diyeceğim ama Juventus Konami'nin şu an özel anlaşmalı olduğu kulüplerden birisi değil. Eskiden olsaydı şansı yüksekti ama yine de ben listeye aldım. Bu maçtan kesinlikle bir oyuncu gelecek. Büyük ihtimalle Lacazette'i Player of the Week'te göreceğiz arkadaşlar. 91 de en son gelen kartı. 93 olabilir. Lacazette böyle bir 93'lük kartıyla olabilir. 4 gol attı. Lyon'un 5-4'lük galibiyeti var. Şimdi Lacazette 4 tane gol attı ama rakipte de
Elie Vahi, o da 4 gol attı. Elie Vahi de çok genç bir futbolcu. Aslında ikisi de bu hafta gelmeyi çok hak ediyor. 4 gol atan başka santrafor benim bildiğim kadarıyla yok. Bu hafta sadece 2 tanesi 4 gol attı. Montpellier galip gelseydi Elie Vahi gelirdi. Ama Lyon galip geldiği için Lacazette kesinlikle Player of the Week'te olacaktır diye düşünüyorum. Bir de Elie Vahi'nin ben transfer marketten verilerine, bilgilerine baktım. Genç bir futbolcu. Şu an piyasa değeri 25 milyon euro. Ama Montpellier'in başkanı değişmediyse o eski başkanları ucuza futbolcu vermiyordu. Böyle 25 milyon euroya bu adama hayatta vermez. Daha 20 yaşında. 30 maça çıktı. 17 golü var. 4'ünü bu hafta attı aslında. 5 de asisti. 22 gole Lig 1'de Fransa Ligi'nde doğrudan katkı sağlamış ve daha yaşı da çok genç bir futbolcu. U21 Fransa U21'inde 3 maçta 1 golü var. Bu futbolcu böyle devam ederse piyasa değerini de arttıracak ve Montpellier'den büyük ihtimalle ilerleyen dönemlerde büyük takımlar koparacaktır Elie Vahi'yi. Paris Saint-Germain maçına baktığımızda burada orta saha futbolcuları gol attı. Mbappe'nin golü var, 1 golü. Vitinha, Fabian Ruiz. Bence ya Fabian Ruiz ya da Vitinha, bu ikisinden biri gelebilir arkadaşlar. İkisi de göbek futbolcusu. Maçta birer golü var. Portekiz Ligi'ne gittiğimizde Sporting Lisbon'un 4-1'lik galibiyeti. Burada Trincao aslında santrafor, gizli forvet gibi oynadı. Gizli forvet gibi oynadı bu maçta. Normalde oyunda açık kartı var kendisinin. Ama belki GF kartıyla da gelebilir, olur da gelirse. 1 gol 1 asisti var. Hollanda Ligi'ne gittiğimizde Twente'nin 3-0'lık galibiyetinde ofansif orta sahaları Willep 2 gol attı. Asist yaptım onu hatırlayamadım ama 2 tane golü var. Ofansif orta saha pozisyonu için önemli ama Hollanda Ligi'nde gol atan, asist yapan çok isim olabilmekte. Bir de bunların dışında Liverpool-Brentford maçı vardı. 1-0'lık maç. Burada Muhammed Salah gol attı. Asisti Van Dijk yaptı. Ben de listeye dahil ettim. Konami şimdi asist yapan, gol atan, özellikle de savunmacıları seviyor. Olur da Van Dijk gelir mi? Keşke gelse ama başka stoperleri de tercih edebilir. Badiashile falan da vardı. Newcastle United kendi evinde Arsenal'a yenildi. Arsenal'da şampiyonluk yolunda tabi geriye düştü. Manchester City geçti. Kovalamaya devam ediyor. Zor bir deplasmandan çıktı ama kontrollü bir oyunu vardı. Arsenal maçın başından sonuna kadar galip gireceğini bir bakıma hissettirdi. Newcastle'da bazı futbolcular eski formunda da değil. Arsenal takımının kalecisi gol yemedi, Ramsdale, ama çok da kurtarış yapmadı. Yanlış hatırlamıyorsam Newcastle ve Arsenal takımının kalecilerinin 5'er tane kurtarışı vardı. Belki Konami yine tercih edebilir gol yemediği için. Konami bizim ligimizden her zaman futbolcu seçmemekte. Nadir zamanlarda seçiyor. En son yanlış hatırlamıyorsam Redmond gelmişti. Redmond'dan sonra hatta Icardi 3 gol falan atmıştı ama tercih etmemişti o hafta. Daha öncesinde Icardi 2 defa geldi. Redmond geldi. Şu an hatırladığım ligimizden gelenler bu isimlerde. Şimdi bu hafta Konami olur da bizim ülkeye bakarsa kimler gelebilir? Ümraniyespor 4-1'lik galibiyet aldı. Tabi alt sıralarda Ümraniyespor, yukarı çıkma işi de gerçekten zor. Bayağı aşağıda kaldı. Fakat o da mücadelesine devam ediyor. Bu maçta Umut Nayır 4 golü de doğrudan katkı sağladı. 3 gol 1 asisti var. 3. golü de izlemediyseniz izlemenizi öneririm arkadaşlar. Harika bir gol attı ve ilk hat-trick'ini yaptı kendisi. Öyle de bir hat-trick ki 3. gol tam hat-trick'e yakışır bir goldü. Umut Nayır gelir mi derseniz büyük ihtimalle gelmez. Çünkü Fransa'da 4 gol atan futbolcular da var. Onlar bir tık daha önde duruyor. Adana Demirspor kendi evinde Alanyaspor'u 4-2 geçti. Bu maçın ilk yarısı 2-2 bitti. Adana Demirspor'un maçları ama keyifli geçmekte. Hem bol gollü, bol pozisyonlu, mücadele düzeyi yüksek. Ben keyif alıyorum Adana Demirspor maçlarından. Bu maçta da 6 gol var. Öne çıkan isim Belhanda. 2 gol attı. 1 de asisti var kendisinin. Aslında bu iki futbolcu da Player of the Week'e gelmeyi hak ediyor ama Konami bizim ligimize çok bakmıyor. Olur da bakarsa Belhanda oynadığı pozisyondan dolayı aslında gelebilecek isimlerin başında geliyor. Umut Nayır'ın rakipleri var. 4 gol atan isimler var. Umut Nayır'ın da aslında 3 golü 1 asisti var. O da onlardan aşağı değil ama dediğim gibi bizim ligimizden fazla Konami seçmemekte. Hafta sonu lig maçlarında öne çıkan, Player of the Week'e gelme ihtimali yüksek olan isimler bunlar da arkadaşlar. İspanya Ligi ile tekrardan ben bitireyim istedim. Çok merak ediyorum Konami nasıl bir tercihte bulunacak. Normalde cumartesi, pazar prensibini bozacak mı?
biraz daha geriye hafta içine bakaraktan oyuncu seçerse ancak o zaman İspanya Ligi'nden oyuncu gelir. Burada da yine birkaç tane gelebilecek iyi futbolcu vardı. Maçlar hafta sonu oynanmadığı için gelmeme ihtimalleri yüksek. Sizler de gelmesini düşündüğünüz isimleri yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.